Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün savaş yok, öğretici bir şey yok. Bugün sadece konuşacağız. Ben hikaye anlatacağım. Çayımı aldım, sigaramı yaktım. Siz de kendinize bir çay, bir kahve alın. Oturun ve beni dinleyin. Zaten bildiğimiz bir şey. Benim birliğimin, benim lideri olduğum, benim yönettiğim birliğin hileciler, hırsızlar, yalancılarla dolu olduğuna dair, bizim insanları dolandırdığımıza dair, kimseyle bir şey paylaşmadığımıza, 3 Kompating bölgesinde bizim alıp sarı bölgeyi de kimseye vermediğimize dair söylentiler dolanıyor. Bunların hepsi doğru. Bunların neden olduğunu, niye kimseyle bir şey paylaşmak istemediğimizi bu akşam hepinize teker teker anlatıyorum. Hep beraber geçmişe gidelim. Ben şimdi hemen sıralamayı açıyorum. Seviye sıralamasına devam edelim. Bu arada bu arkadaş ikinci sıradaki Fear. Bu hesabı ben yaptım. Malezyalı bir arkadaşımızındı. Oyun hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Hesaba kendisi sadece parayı yatırdı. Bütün hesabı ben dizdim. Bugün de hesabı satılığa çıkarıp Arap birisine satmış. Neyse hiç önemli değil. Bu arkadaş Flori. Şu an Killer'da elit. Ben oyuna başladığımda, daha doğrusu bu sunucuya başladığımda yalan olmasın, Flori 10 milyon muydu? 11 milyon kudrete sahipti. Ayberk de onunla beraber hemen hemen çok yakındı ona. Vega şu an olduğu gibi 18 milyondu. Şu anda hala 18 milyon. Arada bir build değiştiriyor çünkü. Her neyse. Flurry Neo isimli birliğin lideriydi. Ve Neo tüm sunucuyu domine eden bir birlikti. Sarı bölge onlardaydı. Compating o zaman daha oyuna gelmemişti. Yaklaşık bundan 8-9 ay önce, 9 veya 10 ay önce olması gerekiyor. Bu şekilde Neo Birliği tüm sunucuyu domine ediyordu. Sarı bölge onlara aitti ve kimseyle hiçbir şey paylaşmıyorlardı. Ben sunucuya yaklaşık bu oyunculardan Flori, Vega, Ayberk ve diğer oyunculardan bir sene sonra başladım. Buna rağmen çok hızlı bir şekilde hesabımı güçlendirdim. Tabii ki para da harcadım. Çok hızlı bir şekilde hesabımı güçlendirerek ve arkadaşlarıma da yardımcı olarak birliğimi hep beraber tüm oyuncularıyla birlikte güçlendirdim ve Neo birliğine karşı savaşacak vaziyete getirdim. Bunu yapmak çok uzun sürdü. Yaklaşık 4-5 ay sürdü ve hatta arkadaşlarıma biz artık onlarla savaşabiliriz, onları yenebiliriz dediğimde arkadaşlarımın hala aklında kaybedeceğimize dair düşünceleri vardı. Sonuç olarak Fleur ile aram da iyiydi o dönemlerde. Kendisine bir mesaj attım Line uygulaması üzerinden. Ve bu olay olmadan hemen öncesinde zaten Compating gelmişti. Compating for the World etkinliği zaten gelmişti. Biz çok sağlam savaştık Compating etkinliğinde. 3 bölgenin 3'ü de bizde değildi. Killer, Neo ve Türk Birliği sürekli savaş halindeydi. Ama bizim bir tane bölgemiz vardı. Diğer iki birlik bölgelerini ellerinde tutamıyorlar. Çünkü biz sürekli onlarla savaşıyorduk. Buna sadece 2 hafta dayanabildiler. 2 haftanın sonunda bana mesaj attılar. Anlaşma yapalım ve birbirimize saldırmayalım diye. Ben başta bunu kabul etmedim. Arkadaşlarım da kabul etmediler. Bizim için savaşmak daha avantajlıydı çünkü bu bir savaş oyunu ve eğlenmek istiyor herkes. Ama Neo ve Killer Birliği Farmville oynamayı, çiftlik oyunlar oynamayı daha çok sevdikleri, Barbie giydirmeci oynamayı daha çok sevdikleri için savaşmak istemediklerini, anlaşma yapıp farm yapmak istediklerini söylediler. İçlerinde bize sürekli küfür eden, bizi sevmeyen, Türklerden nefret eden ve ırkçılık yapan bir tane oyuncu vardı. Eğer onu kovarsa onlarla anlaşma yapabileceğimi söyledim. Ve ben bunu söyler söylemez hemen o oyuncuyu birliğinden kovdu ve benimle anlaşma yaptı. Flori isimli oyuncu. Bu anlaşmayı sağladık. Gayet de güzel ilerliyordu. Belirli zamanlarda 3 birlik saat yönünde veya saat yönünün tersinde 3 bölgenin de elmaslarını takaslıyorduk. Herkes eşit bir şekilde elmasını almış oluyordu. Biz artık sarı bölgeyi almaya yetecek güce ulaştığımızda ben Flori'ye mesaj attım. Dedim ki ben sarı bölgeyi istiyorum. Bana dedim sarı bölgeyi vermeni istiyorum. Hani savaş olmadan güzelce konuşarak anlaşarak sarı bölgeyi elde etmek istediğimi söyledim kendisine. Bana çok açık bir şekilde şunu söyledi. Sarı bölgeye teklif verin.
Savaşalım ve eğer bizden güçlüyseniz bunu zaten kazanırsınız. Yani açık açık bize meydan okudu. Ve ben de kendisine tamam dedim. Çarşamba günü teklifimizi verdik. Akşamına savaştık ve biz kazandık. Ve çok açık bir farkla kazandık. Savaş şu şekilde oldu. Benim takımım 11 kişiydi, onların takımı 14 kişiydi. Buna rağmen biz 500 puanlık bir farkla o savaşı kazandık. Aradan bir hafta geçti. Biz tekrardan sarı bölgeye teklif verdik. Onlar tekrardan sarı bölgeye teklif verdik. Benim takımım 12 kişiydi. Onların takımı 18 kişiydi. Arada bu kadar büyük bir sayı farkı varken biz gene 400-500 puanlık bir farkla bunları tekrardan yendik. Aradan bir hafta daha geçiyor. Ve bu sefer biz sarı bölgeye teklif verdik. Onlar da teklif verdi. Ama bu Last League, bu gördüğünüz Last League isimli birlikle sarı bölgeye de teklif verdiler. Ben bu birliğin onlara ait olduğunu bilmiyordum ama bunların hepsi Flori'nin planıydı. Sarı bölgeye 3. bir birlik soktular ve bu Last League isimli birlikte en yüksek teklifi verdiler. Ve tabi oyunun kuralları açık. En yüksek teklifi veren birlik aynı anda 2. ve 3. sıradaki teklif veren birlikle aynı anda savaşmak zorunda ve 2 savaşta kazanmak zorunda. Eğer birliklerden birisi bir savaşa girmezse 1 dakika içinde diğer birlik otomatik olarak bu savaşı kazanır. Ve yaptıkları şey çok alçakçaydı. Şunu yaptılar. Last League benim karşıma oyuncusunu soktu. Neo'nun karşısına oyuncu sokmadı. Otomatik olarak onların kazanmasına izin verdi. Yani ne oldu? Neo kendi kendine hiç savaşmadan sarı bölgeyi kazanmış oldu. Tabii ki bu otomatik olarak bizi sinirlendirdi çünkü hakları olmayan, savaşmadan elde ettikleri bir bölge var. Ve biz bu yüzden bir hafta elmassız kaldık. Kendisine mesaj attım ve mesajların hepsi bende duruyor. Eğer isterseniz bunların da ekran görüntülerini yayınlayabilirim. Dedim ki neden böyle bir şey yaptın? Bana bundan haberi olmadığını, kendisinin planı olmadığını ve Last League isimli birliğin liderine mesaj attığını söyledi. Geri dönüş beklediğini söyledi. Ama bunların hepsi yalandı. Gerçeği çok sonradan öğrendik tabii ki. Sonuç olarak bunu bir kere yaptı. Ve kendisine dedim ki ben senin yalan söylediğini düşünüyorum. Eğer bu bir daha tekrarlanırsa, yani eğer savaşmadan bölgeyi almak gibi alçakça bir şeye kalkışırsanız sizinle Compating üstünde olan anlaşmamızı feshedeceğim ve sizin bölgelerinize saldıracağımızı söyledim. Bana asla cevap vermedi o mesajların üstüne. Aradan bir hafta geçti. Salı günü akşam bana mesaj attı. Biz artık sarı bölgeyi istemiyoruz. Sarı bölge sizindir. Biz turuncu bölgeden devam edeceğiz dedi. Ben de tamam dedim kendisine. Teklif vermediler. Biz sarı bölgeyi aldık. Birkaç gün sonra bana tekrardan mesaj attı. Sarı bölgeyi bir hafta bizim, bir hafta onların alması gerektiğini, aramızda takas edebileceğimizi söyledi. Bana bu teklifle geldi. Ben de kendisine eğer sarı bölgeyi almak istiyorlarsa teklif verebileceklerini ve savaşıp kazanabileceklerini söyledim. Bu şekilde elde edebilirlerdi. Bunu kabul etmediler ve bana şunu sordu. Eğer tekrardan Last League isimli birlik oraya teklif verirse ne olur dedi bana. Ben de eğer tekrardan savaşmadan bölgeyi elde etmeye çalışırlarsa Compating üstündeki anlaşmayı tamamen bozacağımı ve kendilerine saldıracağımı söyledim. Bu mesaja da cevap vermedi ve bu konuşmanın olduğu akşam Killer Birliği ve Neo Birliği kendi arasında birbirlerinin bölgelerindeki elmasları sıfırladılar. Killer Birliği Neo Birliği'ne, Neo Birliği Killer Birliği'ne saldırdı ve benim bölgemdeki elmas kaldı. Ben kendi bölgemdeki elması alamadığım için biz elmassız kalmış olduk ama onlar birbirlerine elmas verdiler. Yani anlaşma yapmak için benim ayağıma gelen oyuncular bensiz takas yaptılar ve beni bunun dışında bıraktılar. Tabii ki haksızlığa uğradığımız için biz de bir sonraki akşam iki birliğin de bölgesine saldırdık ve diğer iki bölgeyi de ele geçirdik. Yani demek istediğim şu, burada bizim paylaşımcı olmadığımızı, onlarla hiçbir şey paylaşmadığımızı, bencil olduğumuzu, diğer oyuncuları düşünmediğimizi söylüyorlar ve bunu tüm sunucuya yayıyorlar. Ama halbuki durum bundan ibaret değil. Olayın arkasında çok farklı şeyler var. Onlar bizi kandırdı, bize yalan söylediler, bizi aldattılar, anlaşmaya uymadılar ve biz olmadan elmasları takasladılar. Eğer siz olsaydınız benim yerimde siz de aynı şeyi yapardınız. Benim oyuncularım haksızlığa uğradığında tabii ki de bizim de bunu yapmamız gerekirdi.
Şimdi bir diğer mesele S93 sunucusu. Ben S92 sunucusunda oynamama rağmen S93 sunucusundaki insanlar bizim hakkımızda konuşuyorlar, Türkleri kötülüyorlar, bizden nefret ediyorlar. Bunun çok basit bir sebebi var. Bizim hakkımızda hiçbir şey bilmiyorlar ama gene de bunları söyleyebiliyorlar. Çünkü oyun modlarında biliyorsunuz bu bir savaş oyunu. Ve tabii ki insanlar savaşmaktan, birilerini öldürmekten, birbirine saldırmaktan zevk alırlar. Sonuçta bu bir savaş oyunu. Battle Royale'e büyük savaşa girdiğimizde ya da hayatta kalmanın kıyısına girdiğimizde ben bu oyuncuları gördüğümde kendi oyuncularıma saldırmak yerine tabii ki o oyunculara saldırıyorum. Neden kendi oyuncularımı öldüreyim ki? Onlar benim arkadaşlarım. Onlar benim müttefikim. Ve kendi oyuncularımın daha rahat bir oyun geçirebilmesi için S93 sunucusundaki oyuncuları gördüğümde onları öldürerek onların üstünde puan kazanmaya çalışıyorum. Tabii onları fazladan öldürdüğüm için onlara ayrımcılık yaptığımı düşünüyorlar ve bizden nefret ediyorlar. Bu normal. Ama bu yüzden kimse beni suçlayamaz, bana hain diyemez veya beni insanlara aldatmayla, hileyle suçlayamaz. Yani kısacası benim birliğimden ve benim oyuncularımdan nefret etmelerinin temel sebepleri bunlar. Bu konularda tamamen biz haklıyız. Ama gene de insanları çok yanlış yönlendiriyorlar. Ve bu hesabı satın alan oyuncuya da Türklerden sakın hesap satın alma. Onlar hileci, hurdacı gibi şeyler söylemişler. Mesela bu adam bizi çok yanlış tanıyor ve hesabı aldı, birliğimden çıktı. Birliğimden çıkması hiç önemli değil. Bu hesabı zaten ben bu hale getirdim. Ben güçlendirdim. Eğer istersem onu şimdi yenecek seviyede geri çıkartabilirim kendi hesabımı. Bu benim için hiç sorun değil. Hangi birliğe gittiğinin veya bana karşı savaşıp savaşmayacağının da bir önemi yok. Ama insanlara yanlış bilgi yönlendirmeleri, bana karşı, bize karşı düşman göstermeleri gene de can sıkıcı, üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Biz buraya oyunumuzu oynamaya, eğlenmeye geldik. Şimdiye kadar S92 sunucusunda olan olayları size anlattım. Kimin tarafını tutacağını size kalmış. Kimin haksızlık yaptığını, kimin haklı tarafta olduğunu düşünüp düşünmemek size kalmış. Tüm olanlar bundan ibaretti. Herkese iyi akşamlar.